Herkese merhabalar, ben Efe. Bu video bir vlog videosu. Yani biraz gezeceğiz, eğleneceğiz. Onlardan böyle alıntıların olduğu bir video şeklinde olacak. Ne olacağını anlatayım şimdi size hemen. Ben Sakarya'da yaşıyorum. Buradan Sakarya'dan İstanbul'a gideceğim. Bir konsere katılacağım. Konser sahibi de Dimash Kudaibergen. Eminim bilmiyorsunuz. Çoğunuz bilmiyordur. Çünkü Batı'da, özellikle hem Türkiye'de hem de daha da Batı'da hiç popülaritesi olmayan bir insan. Türkiye'de var aslında biraz. Ama Doğu'da çok, özellikle Çin'de, işte Japonya'da, Kazakistan'da vesaire o tarz ülkelerde çok fazla popülerliği olan bir insan bugün İstanbul'a geliyor. Onun konseri olacak. Şimdi ben öncelikle onun kim olduğundan bahsedeceğim. En azından benim bildiğim kadarıyla. Dimash Kudaibergen dünyadaki en olağanüstü seslerden birisi olarak geçiyor. Çünkü ses aralığı 6 oktav. 6 oktavlık bir ses aralığı var. Yani bu ne demek? Piyano hayal edin. Piyanodaki neredeyse bütün notaları, sesleri çıkartabiliyor ve üstüne daha da fazlasını yapabilecek bir ses aralığına sahip. Ya da bunu böyle anlamayacaklar için şöyle ifade edebilirim. Örneğin bir insan bas olur, bir insan tenör olur, bir insan sopran olur. Yani bunlardan bir tanesi olur. Dimash bunları yapıyor. Üstüne daha da fazlası. Yani bir insanın içinde 4-5 kişi aynı anda farklı ses renkleriyle böyle inanılmaz bir çeşitlilik. Yani bunu hani başka bir türde aktarabilirsem bir nevi çok yönlü bir taklit olarak da aktarabilirim. Yani soprano şarkıcıyı taklit etmek, işte bası taklit etmek, ama enteresan bir şekilde bir sopranodan daha da iyi söyleyebildiği yerler var. O yüzden enteresan bir gün. Onun konserine gideceğim ama nasıl bulduğumu, hani bu adamın nasıl bulduğumu, konsere gidecek kadar nasıl dinlediğimi hemen kısaca bahsetmem gerekirse. Şimdi ben Mart gibi olimpiyatlara çok fazla çalışıyordum ve sınavlarım falan vardı. O yüzden de bayağı artık hani masada olmaktan bıkmıştım ve eğlence arıyordum kendime. Özellikle en büyük eğlencem müzik dinlemek. Ama o kadar yoğun çalışmaya başladım ki hani yeni müzik ekleyemiyorum listeme, yeni bir liste bile oluşturamıyorum. Hatta odağım bozulacak diye o kadar korkuyordum ki yeni bir müzik dinlemiyordum bile. Çünkü dinlediğiniz müzikleri sürekli dinlediğinizde bir sıkıntı olmuyor. Ders çalışırken o arkadan çalıyor. Ama yeni bir müzik kafanızı kurcalıyor ve o müziğe kulak veriyorsunuz. Bu işte korktuğum bir durum benim. O yüzden hiç yeni müzik dinlememiştim. Ama son 2 hafta artık bıkkınlığın da verdiği bir şeyle YouTube'da gezerken 5 dakikalık molamda bu Celine Dion'un bu All By Myself performansı vardı ve onu bastım. Çok güzeldi. Zaten dinlediğim biriydi kendisi. Ve işte oradan başlayan bir serüven. Sonra bu YouTube algoritması nedeniyle işte Celine Dion'un bu All By Myself performansını söyleyen başka şarkıcılar, işte söylemeye çalışanlar falan. Onları izlerken arada Dimash geçti. Ve ben onun performansını orada çok beğendim ama bir şey yapmadım. Neyse, YouTube tabii ki de devam etti ve bir Dimash performansı daha. Bu da Opera 2 performansıydı. Yani ikinci izlediğim performans Opera 2 idi. Ve bayıldım. Hani o kadar güzeldi ki ben o sırada başka bir şeyle uğraşıyordum. Ve telefona bakmıyordum. Video izlemiyordum. Sadece çalıyordu. Ve işte o sırada böyle bir anda o çıldırdığı bölümü biliyorsunuz. İşte onu ise beğendim. Tabii YouTube hemen çat 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 o tarz müzikleri koydu önüme. Ve en son Emre Yücelen'in, bilmiyorum, müzikle ilgilenenlerin tanıdığı bir isim. Oldukça da popüler, YouTube'da 1 milyondan fazla abonesi var. Genelde böyle işte ses analizleri yapan insanlar, işte şarkı dinlerken işte analizlerini yapan bir isim. İşte Dimash'ın da yapmış. Böyle bayağı 5-6 tane videosu var. Hatta bu Dimash'ın daha popüler olmadığı dönemde başlayan bir serüven olduğu için oldukça da yakınlar. Yani birlikte konuşuyorlar. Ailesiyle falan sürekli iletişim halinde. İşte onun videolarını izledim. İşte Dimash'ı beğendim. Onun sesi çok hoşuma gitti ve enteresan bir durumdu. Üstüne Cem Adrian, biliyorsunuzdur belki. Onun da aynı Dimash gibi bir özelliği var. Yani insanüstü bir ses aralığına sahipler. Bir insanın hani 3 en fazla oktavı oluyor diyorsak, hani onların bayağı 5-6 oktavı var. Cem Adrian'ı da dinliyordum ama eski performanslarını dinleyince aslında onun da Dimash gibi bu özelliğini kullandığını fark ettim. Özellikle ilk çıkardığı albümde bunu çok iyi görebilirsiniz. Neyse, yani bu insanlar olağanüstü ses aralıklarına sahipler. Olağanüstü sesler çıkarabiliyorlar. Ve daha da iyisi, özellikle Cem Adrian bu konuda harika. İşin içine duyguyu da kattıkları için inanılmaz şarkıcılar. Dimash bu konuda biraz daha eksik. Dimash biraz daha performansı oynuyor. Yani şurayı kullanıyor. Genelde duygular çok önemli değil. Her türden, gelenekselden klasiğe, operadan aklınıza gelecek her türe kadar söyleyen, yaklaşık 12 dilde şarkı söyleyebilen bir insan. O yüzden enteresan bir şey olacak. Bir de ben daha önce hiç konsere gitmedim. Bu tarz bir konsere gitmedim. Başka şehirde olması falan filan, hepsi benim için böyle bir farklı bir deneyim. Güzel bir gün olacağını düşünüyorum.
Çok fazla da bu girişi uzatmıyorum çünkü bu girişi galiba 3. kez çekiyorum ve hepsi 15 dakikalık bir giriş olduğu için çok uzun oldu. Şu an 6 dakika oldu, bitirmek istiyorum. Çünkü video çok uzun oluyor o zaman. Neyse, izlemeye devam edin. Eğleneceğiz. Dediğim gibi Dimash 6 oktavlık insanüstü bir sesiyle bakalım bugün bize neler yaşatacak. Bir de hemen bir artı daha var. Bugün onun doğum günü ve doğum günü olmasına rağmen böyle konser veren böyle nadir insanlardan. Çünkü Türkiye o kadar çok seviyor ki hani doğum gününe özel böyle bir konser veriyor. Bakacağız. Haluk Levent de orada olacakmış. Ben Haluk Levent'i de severim. Enteresan bir gün olacak. Umuyorum eğleneceğiz. İzlemeye devam edin. Şimdi birazdan yola çıkacağız. İşte yoldan kesitler ve konserden bir şeyler göreceğiz. Tabii telefonumun şarjı bitmezse, hafızam dolmazsa şu an her şey yolunda gibi. Neyse. Nereye gidiyoruz? İstanbul'a gidiyoruz. Şu an sıradayım. Çok stresli ya. Çok korkutucu. Ama güzel bir ortam var. Yani ilk gişeyi geçtim, ikinci gişedeyim. Ama burası ilerlemiyor. Niye bilmiyorum. Bir de selfie çubuğu yasak yazıyordu ve benim selfie çubuğum var. Çok korkuyorum şu an. Allah kahretsin. 5 saattir sıradayım. Canım çıktı. Çitlerin arasından yemek yedim. Çok zormuş içeri girmek. Ama girdim, şu an mavi bir ekiple içeri doğru gidiyorum. İçeri girmek çok zor oldu, stresten öldüm. Ama şu an içerideyim ve o kadar şu an kalabalık değil, en azından daha kalabalık olmaya başlamadı. Her dakika biraz daha artıyor. O yüzden çok fazla beklemeyeceğim, direkt içeriye doğru ilerleyeceğim. Saha içindeyim ben, bayağı da yakın, hani o kadar büyük değilmiş. Çayımı alıyorum ve içeriye doğru ilerliyorum, bakalım ne olacak. Bayağı yaklaştım ve dibine kadar geldim. Çok güzel ya, ben beğendim açıkçası. Şimdi size ortamı göstereceğim. Bakalım. İlk kez bu kadar büyük bir sahne görüyorum bu arada. Heyecan verici. Ya bu böyleyse Beyoncé'nin sahnesini hayal edemiyorum bu arada ya. Benim kesin bir Beyoncé konserine de gitmem lazım. Bilmiyorum artık bu Rönesans tur biter mi, ama bitmezse bir Rönesans tur yapacağım param olursa. Bu arada şunu da eklemek lazım. Burada Türk yok. Yani bir ben varım yani. Başka kimse yok. Enteresan. Yani dediğim gibi adam hani doğuda çok popüler. Ama gel gelelim batıda kimse tanımıyor. Sadece bir kez Amerika'ya gitmiş. Yani onun dışında başka bir şey yok. Ama gerçekten doğu kültüründe oldukça tanınan bir isim. Ki zaten buradaki hani çoğu kişi de böyle doğu ülkelerinden gelmişe benziyor. Ya da burada yaşıyorlar ama doğulular. Yani biz de doğulu sayılırız aslında biraz, o yüzden. Ama Türk yok. Türk yok gibi duruyor. Yani gerçekten. Çocuk 3 metre bu arada. Çok uzun. İnanılmaz uzun. İlk kez bu kadar uzun birini görüyorum. Kapıda da çıldıran bir Alman gördüm. Yani bugün ilklerin günü. Gerçekten ilklerin günü. Kardashianların reklamları falan dönüyor. Enteresan bir yer. Şimdi ben az önce susadım dedim ve burada çok kibar bir hanımefendi bana su verdi. Kendisi de burada. Dimash'ı nasıl tanıdın? Ben bunu çok merak ediyorum. 2015 yılında şeye gelmişti, böyle Türkiye'de festivale gelmişti. Hı-hı. O zaman ben küçükken gitmiştim, ardından ama o zaman tanımıyordum tabii. Hı-hı. Sonradan 2017 yılında tekrar dinlemeye başladım. Ondan beri dinliyorum. Değil mi ya? Dimash gerçekten enteresan bir ses ve gerçekten kaliteli. Umuyorum çok eğleneceğiz. Şimdiden hanımefendiye eğlenceler diliyorum. Sağ olun, teşekkürler. Ayaklarım ağrıyor. Ben burada 3 saat nasıl duracağım ya? Ve bir abla da sürekli yanıma gelmeye çalışıyor. Çok zor ya. Neyse başlayacak birazdan. Az kaldı, 10 dakika. Sonra herhalde eğlenceden zaman geçer diye düşünüyorum. Ceketli bir abla var. Bak gelip geliyor. Burada beni 3. kez ittirdi. Ben de burada yanındaki gariban ablanın üstüne düşüyordum az daha. Neden böyle yapıyor? Terbiyesiz. Geliyor gidiyor, beni ittiriyor, geçiyor kadın.
Hayır, görevli falan da değil yani, yaka kartını görmedim. Anlamış değilim. Yalnız ışıklar çok iyi ya. Evet, ışıklar çok güzel. Vay. Bak buradan Ceketli abla. Ceketli abla şerefsiz bu arada. Orada konser izliyor. Bak öne geçmek için milleti ittirdi. Biz burada ayaklarımız koptu. Terbiyesiz. Terbiyesiz. Oha, kalabalık oldu ya. Hani bu kadar beklemiyordum. Hani bayağı var. Güzel. Yanlış mı çekiyorum? Yok, doğru. Güzel şu anda. Son 10 dakikadan az kaldı. Hadi çık be. Hadi çık, millet kudurdu. Çık artık. Çıkmalısın. Videoyu 10 kez başlattım, 10 kez bitirdim. Adam çıkmadı. Işığı bir kapatıyorlar, bir açıyorlar. Bir kapatıyorlar, bir açıyorlar. İnanılmaz, inanılmaz. Kardeşler, konserime hoş geldiniz. Koro yapıyoruz şu anda. Bütün konser, herkes koro. İnanılmaz bir şeyler olacak şimdi.
have a dream. I have only one dream. I dream it about world without war. Fly.